Bugün erken kalktık ama her zamanki gibi yola geç çıkacağız. Çünkü hem otelde kahvaltımızı edelim dedik, hem bugün 70-75 kilometre falan yolumuz var. Dün biz 104'ü 6 saat yaptık. Ki rotamız çok böyle inişli çıkışlı değil. Yine vakitlice Çandarlı'ya varırız diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir parça çıkış saatini ileri atmak bugün için olabilir gibi geldi. Bence Ali ile de iyi bir tempo tutturduk. Dolayısıyla kahvaltıya kadar, ki saat şu anda da 7.30 oldu, 9'a kadar işte çantalarımızı topladık. Şarj edilmesi gereken şeyleri şarj ediyoruz. Gece koyduklarımız var, unuttuklarımız var. Onları toparlayacağız. Yola çıkacağız. Bisiklet aslında çok bireysel bir spor ve bence biraz da bencil bir spor. Tek başına hareket ettiğin, tek başına sürdüğün, bir yerlere gittiğin, planladığın, kurguladığın ve hani neredeyse koca bir mesai ayırdığın çok özel bir spor bence. Ya da eğlence. Bisiklet bencil diyorum çünkü işin özü hepimizin tahammül eşiği, acı eşiği farklı. Kimi çıkar sabah hiçbir şey yemeden 40 kilometre sürebilir. Kimi mideme bir şey girmeden devam edemem der. Kimi kahvesiz uyanamıyorum, kendime gelinemiyorum der. Doğal olarak hepimiz için bir parmak izi aslında bu. Bisikleti de biricik yapan, bireysel yapan, hatta dediğim gibi bencil yapan şey biraz da bu. Özetle söylemeye çalıştığım, tek kişi bisiklet sürmekle grup halinde sürmek arasında fark var. Grup halinde sürmeye başladığında işte o kişisel profil öne çıkıyor. İstekler, arzular, eşikler, psikolojik durumlar, yani bütün bunlar sürüşün kimyasını etkileyebiliyor. Ben şansıma bugüne kadar gerçekten güzel turlar yaptım, güzel insanlarla pedal bastım. Biraz da, tabii ki onların psikolojilerine de dikkate alarak tur yapmaya gayret ettim. Yani mesela işte bu tur şu anda 6 kişi devam ediyor olacaktı. Ama görünen o ki işte hani işler güçler, dün söyledim zaten, özel nedenlerden. Böyle ikili olarak süreceğiz. Ali ile bir ikili oluşturduk, Tarık'la bir ikili oluşturduk. Oktay gelirse Oktay'la bir ikili oluşturacağız. Son bölümü Tayfun abiyle yapacağız, öyle gözüküyor. İşte yol var, yol var. Biz bu turu kurgularken sadece ana yol değil, köy yolları, tarla yolları, toprak yollar hepsini aslında koymuştuk. Eğer hava biraz daha yağmurlu gitseydi tabi buralara giremeyecektik. Çünkü bir kere girmişliğimiz var, Allah korusun. Şimdi de bu güzel tarlaların içinden bu kuşları dinleyerek geçiyoruz. İstersen oraya çıkalım. Çünkü şu an üzerinde yol aldığımız kilit taş aşağı yukarı bizi 10-15 kilometredir taşıyor. Toprak yoldan hemen sonra başladı. Tabii böyle bir yolculuk yapmak da seni iyice dövebiliyor. Yani yol düz olsa da adeta bir Paris-Roubaix yarışı koşuyoruz. Ama galiba bunu da bitirmek üzereyiz. Zira 3 kilometre falan sonra Dikil'deyiz. Şimdi yemeğimizi yedik bir güzel. Önümüzde bir 30 kilometre var. Azıcık kafa rüzgarı alacağız, o gözüküyor. Ama ondan sonra Çandarlı'ya varacağız. Hatta biraz daha mı ileri gitsek diye konuştuk.
Yolumuzun üstünde hani 30 kilometreye varmadan önce 19. kilometrede bir kamp alanı var. Oraya mı gitsek dedik, aradık. 19 Mayıs'ta açacaklarmış sezonu. Ama kendi imkanlarınızda kalabilirsiniz dediler. Dediler de tuvalet ve duş olmadığını söylediler. Elektrik verebileceklerini. Bilmiyorum, şimdi gideceğiz. Hem oraları keşfetmiş olacağız hem de derken şunu gördük. Bir fotoğraf çektim. Hani böyle beldelerin girişlerinde oluyor. Bizim çok dikkatimizi çekmiyor ama şu anda bu direkt karşımıza çıkınca fotoğraf çektirelim dedik. Şimdi dediğim gibi buraları keşfede Çandarlı'ya doğru devam edeceğiz. O gerisini yol söyleyecek, yol belirleyecek. Vücudumuz, bacaklarımız ne kadar güçlü onu göreceğiz. Ama artık tırmanışlar başlıyor. Şurası olabilir mi? Bak bu taraf. Yok, sahilden gidiyor daha. Sahilden gidiyor. İyi. Henüz başlamıyor. Teyze sırasını bana verdi. Çok mutlu etti beni ya. Yani eli dolu muydu? Ya onun çantası daha kalabalık. Var mı su? Var suyum şu anda. Bunu anlatmam lazım. Hatta Ali ile anlatalım. Az evvelki çektiğim görüntüde böyle çok güzel cillop gibi yoldan limana doğru geldiğimizi izlediniz. O limandan sonra yukarı veriyordu. Artık tırmanışlarımız var. Fakat yolun bir yerinde yol şu hale dönüştü. Ve karşımıza böyle, genelleme yapmak istemiyorum ama işte Ray-Ban gözlüklü motosiklet üstünde böyle Yağız bir abi geldi, motosikletle bize geri döndü. Yukarı gitmeyin, yol kapalı, ben bu motosikletle çıkamadım dedi. Ama biz de Ali ile 3. şahısların sözlerine inanılmaması gerektiğine inanıyoruz. Haliyle devam edelim, 4-5 kilometre geri dönmeyelim dedik. Ve devam ettik. Yani bir sürü araba geçiyor, bir sürü motosiklet geçiyor şu anda arkamızdan, önümüzden. Yani bu yol kapalı falan değil. Evet, biraz bozuk ama çıkmayı başarıyoruz yani. Gidemezsiniz, dönemezsiniz. Yapamazsınız. Bir sürü şey dedi. Ama yapıldı. Bu da herhalde birazdan bitecek. Şeye kadar galiba. Denizköy galiba. Denizköy'e kadar, ondan sonra düzgünmüş. Denizköy'e O yüzden ulaşamazsınız demişti ama böyle giderse zaten 5 kilometre. kaldı, bitti. Yani önünüzde hiçbir engeli tanımayın, yürümeye devam edin diyorum. Biz çünkü onu yapıyoruz şimdi. Bazen oturur bir yol tasarlarsınız. Buradan gidelim diye. Herkes çok güzel kıyıdan gidiyoruz, odur budur, tırmanacağız, ineceğiz, sevinir. Ama güzelim asfalt olur, böyle bir yol. Ve bu yolun da aşağı yukarı 10 kilometre süreceğini öğrendik gelenlerden. Ne demiştik en başta? Yol ne söylerse o. Yani kalabalık bir grupla sadece bilgisayar başında hazırlanmış, kurgulanmış bir bisiklet turuna katılmak risklidir. Gerçekten kimsenin sorumluluğunu almak istemiyorum. Birileri gelip burada hani bir kaza yaşayabilir, başına bir şey gelebilir. Ya da hiçbir şey gelmese bile oturur, ya böyle mi rota çıkardın, Allah kahretsin falan der, sana söver. Olmaz yani. Dolayısıyla ben bisiklete binmekten keyif aldım. Daha doğrusu nasıl bisiklete bindiklerini bildiğim insanlarla tur yapmayı seviyorum. İşte o yüzden bugün sabah başladığımız gibi herkesin tahammül eşiği, profili falan birbirinden farklı olduğu için bisiklet turlarında kiminle pedal basacağınızı seçmeniz ve bu konuda seçici olmanız şart. Yani bugün biz Ali ile buraya çıkıyoruz. Ali ile ineceğiz. Bir başkası olabilirdi. Ama eminim böyle bir şey başlardı. Mızmızlanmalar var. Zaten yorgunuz. 60 küsur 70 kilometre oldu. Kolay değil. O yüzden kimle bisiklete bineceğinize karar vermeniz çok 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 önemli. Son 3 kilometre. Şu anda ben bile kendime küfredebilirim. Tırmanmaya devam ediyoruz ama en azından yol düzeldi.
Yani vazgeçmemek gerekiyor. Bütün zorluklar. Yol kötüydü. Tırman, inişi de çünkü çok tehlikeli. Hop bak. İnişi de çok tehlikeli olabiliyor. O yüzden dikkatli bir şekilde yolumuza devam ettik ve en zor kısımları bitirdik. Beşiktaş maçı, Galatasaray maçı var. Biri gol attı ama kim attı bilmiyorum. Beşiktaş atmış. Şeye denk geldi. Kayda denk geldi. Evet ya, tam kayda denk geldi. Güzel oldu. Efendim biz de Çandarlı'ya geldik. Çok zorlu bir yolculuğun ardından şimdi biraz yürüyüş yapalım dedik. Normalde aşağıya kadar, kaleye kadar bisiklete mi binelim, devam mı edelim dedik ama hayır. Yürüyelim, bacaklarımız açılsın. Bugün bizim için çok zorluydu. Devamı da yarın olsun. Siz de yarına kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın, hoşça kalın. Tarkın abi de arayalım da yarın organize edelim burada. Arayayım hadi. Şey için aradık biz de seni. Hani eğer sen Ali Ağa'ya geçeceksen yarın diye. Biz de o tarafa sürüyoruz ya. Hani öyle buluşalım diye şey yaptık. Ali Ağa'da kaç gibi oluruz?